kablosuz şarj cihazı iPhone telefonlara uymuyor. Ancak bu uyuyor. Buna yapacağımız mekanik işlemlere başlayalım. Böyle yapınca şarj etmiyor. Neden? Şuradaki yükseltiler var. Bu şekilde verebilirsiniz. Kapağı yakında şarj ediyor. Hepinize merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu videomda Renault Talisman araçlardaki bu orta konsolun önünde bulunan bölmeye çok fazla kesme ve delme işlemi yapmadan nasıl kablosuz şarj cihazı monte edilir onu göstereceğim ve onu tarif edeceğim. Şimdi biliyorsunuz daha önce ben aracımın orta konsolunu makyajlı Talisman'ın orta konsoluyla değiştirdim ve bu boşa çıktı. Şimdi ben bu işlemi yapacağım. Sizler bu işlemi kendiniz yapabilirsiniz. Bunun için ne lazım? Orta konsolun kapaklı gözü bölmesini sökülmüş olması lazım. Bunu söktükten sonra da bir tane de böyle uyumlu şarj cihazı almanız lazım. İsmini kapattım reklam olmasın diye. Ama videonun açıklama kısmına isteyene link bırakabilirim. Boyut önemli burada. Ben böyle küçük bir boyut seçtim. Çünkü bunu monte etmek istediğim yer şu alt kısma monte edeceğim. Ama burada plastik takıntılar var. Onu şu şekilde koymayı planlıyorum. Bu aslında iPhone telefonlar için üretilmiş. Biliyorsunuz piyasadaki her kablosuz şarj cihazı iPhone telefonlara uymuyor. Ancak bu uyuyor. Aynı zamanda bu Android telefonları da şarj ediyor. Benim telefonum Android ve onu da denedim. Şarj ettiğini gördüm. Bu videoyu çekebilmek için ben bunu tekrar kutuya koydum. Kutuyu açtığımızda kutu içeriğinde ne çıkıyor onu paylaşayım sizlerle. Garanti belgesi, kullanıcı kitapçığı, şarj cihazının kendisi var. Ve içinden iki tarafı da USB-C olan şu kablo çıkıyor. Şarj aletine baktığımızda şekli böyle dairesel, çok küçük bu. Şurada bir LED'i var. Şarja takıldığında bu LED yanıyor. Ve bu LED'i isterseniz şarj olduğunu görmek için şu ön taraflara bir yere çekebilirsiniz. Bunda tek mavi led var. O mavi led ise sadece voltaj geldiğinde yanıyor. Çok isteyen olursa buraya kadar da çekilebilir. Çekmek için de şuradaki bu ledi dışarı almanız lazım. Buraya bir bağlantı, kablo bağlantısı yapıp buraya kadar o ledi taşımanız lazım. Çok büyük bir işlem değil ama o işlemi yapmak istemeyen için ben tavsiye etmem. Zaten şarj olduğunu telefonunuzu buraya koyduğunuzda direkt başladığını görüyorsunuz. Bittiğini de üzerine dokunduğunuzda ne kadar şarj kaldığını da görebiliyorsunuz gibi. Bunun şekli bu şekilde. Gücü nedir bunun? Bu 15 watt bir kablosuz şarj cihazı. IP12 ve aynı zamanda manyetik, yani manyetik wireless fast charger diyor. Telefonun arkasına yapışıyor. iPhone'da nasıldır bilmiyorum ama Android'da çok böyle sıkı durmuyor. Biraz böyle hafif güç görse düşüyor. Bunu merkezlemeniz gerekiyor. Biz şimdi bunun özellikleriyle devam edecek olursam kullanıcı kitapçığından hemen okuyayım. Hangi voltajlarda çalışıyor? Bu 5 voltta 2.4 amper çekerek çalışıyor. Bu 5 volt USB voltajı biliyorsunuz. 9 voltta 2 amper çekerek çalışıyor. 12 voltta da 1.5 amper çekerek çalışıyor. Yani aracınızın çakmaklığından veya başka bir yerdeki 12 volt güç noktasından bunun için gerekli olan voltajı çekebilirsiniz. Veya bu zaten hani size bahsetmiştim. Şöyle iki tarafı USB-C kablosu var diye. Eski Renault araçlarda USB-C'ye girişi yok ama USB-C'den normal USB'ye dönüştürücüler var. Öyle kullanıp direkt aracınızın USB portuna, USB girişine takabilirsiniz veya bu kabloyu kesersiniz. Bunun içerisindeki voltajlarını alır. 12 volt power soket'in güç girişlerine bunun lehimini yapabilirsiniz. Çok ince bir cihaz. Talismanın bu kapağı içi kadife kaplı. Baktığınızda da derinliği bir telefondan biraz daha fazla olan kablosuz şarjı nereye monte edeceğiz? Şu kısma monte edeceğiz. Ve mümkün olduğu kadar ortalı monte edeceğiz. Şu şekilde monte etmemiz lazım. Ama gördüğünüz gibi burada şu takıntılar var. Bunları keseceğiz. Neden? Aradaki mesafeyi azaltmamız lazım ki kablosuz şarjı yapabiliyor olsun. Şöyle sonuna kadar dayadığımı düşündüm. Ses yapmaması için birazcık boşluk bırakacağım ben. Ve şimdi markalayacağım. Şuraya dayanmasını istemiyorum. Zaten aşağı indiğinde de aslında kurtulacak.
Yani ortalayacak olursak aşağı yukarı böyle bir şey oluyor. Bu iki vidanın olduğu yer yanlardan eşit mesafede. Onun için bunu da ona göre ortalıyorum. Şöyle baktığımızda da telefonu içine attığımızda kapak payını çıkarsak, şuradaki kapak kalınlığını çıkarsak şu şekilde duracak. Onun için şöyle kabaca markalayacağım bunu. O takıntıları kesmek için bu markalamaya ihtiyacım var. Evet. Kaldırdığımızda aşağı yukarı markalama belli oldu. Yani şuradan ve şuradan bu uzantıları keseceğim. Siz maket bıçağıyla kesebilirsiniz. Maket bıçağı ama dikkat etmeniz lazım maket bıçağıyla kesim yapılırken. Ben şu takıntıları da alacağım. Şu küçük takıntıları da alacağım ki rahatlıkla kablosuz şarj yapabilsin. Mesafe arttıkça biliyorsunuz kablosuz şarj özelliğe gidiyor. Daha sonra voltaj işini de nasıl bağlayacağınızı tarif edeceğim. Ben Faz 2 Renault Talisman'ın orta konsolunu kendi aracıma uyarladım ve o zaman da o Faz 2 Talisman'da bulunan orijinal kablosuz şarjı aracıma uyumlandırdım. Onu kullanıyorum ben. O yüzden voltaj bağlantısını sadece tarif edeceğim ve ben yapmayacağım. Siz kendiniz yapabilirsiniz. Yani bunu şu kablo girişi bunu bozmadan şu şekilde bunun orta kısmına monte etmeyi düşünüyorum. Onun için de dediğim gibi şu takıntıları keseceğim. Hadi şimdi buna yapacağımız mekanik işlemlere başlayalım. Şimdi bunun nasıl çalıştığını göstereceğim. Önce kablosunu bağlayayım şöyle. Bakın kabloyu bağlayınca bu mavi led otomatik olarak yanıyor. Şimdi bunu şu şekilde ters çevirelim ve telefonu koyalım. Bakın şarj başladı. Şarjı şöyle göstereyim. Yine başladı şarj. Bakın şarj olurken ledin hareketi böyle. Parlaklık artıyor. Sonra azalıyor. Şimdi bakalım aynı şekilde şarj edecek mi? Nerede? O kapağın altına tuttuğumuzda arada şu yükselti farkı var. Yükseltiyi görüyorsunuz. Şurada yükselti farkı var. Böyle yapınca şarj etmiyor. Neden? Şuradaki yükseltiler var. Bu yükseltileri kestiğimizde yapacak. Yani şarja başlayacak. Evet, şimdi arkada markaladığım markalama yeri belli. Şu takıntıları keseceğim veya yontacağım. Ben bunu şu gravür makinesiyle yapacağım. Ancak elinde gravür makinesi olmayan arkadaşlarımız olabilir ve bu işi yapmak için ne kullanacağız? Hangi yöntemle çıkarabiliriz diye merak edenler için ben maket bıçağını önereceğim. Maket bıçağı ile elinizi kesmemeye dikkat ederek şu markaladığımız yerlerden, bakın yumuşak zaten, böyle küçük çentikler açarak, bakın çentiği görebiliyorsunuz. Öyle göstereyim. Küçük çentikler açarak bu markalanmış yerlerden kesebilirsiniz. İnce bir plastik olduğu için zaten kesiliyor. Daha sonra şu dipten elinize dikkat ederek kesikler atıp şu şekilde çıkarabilirsiniz. Peki bununla bitti mi? Hayır. Şöyle yakından göstereyim. Bakın şu takıntıları da kesmemiz lazım. Şuradaki şu takıntıları da kesmemiz lazım. Neden? Kılıfla şarj etmek istediğimizde bu yüksekliğin engel olmasının önüne geçmeliyiz. Dolayısıyla buraları da alacağız. Markalanmış yerden şöyle. Peki bu şekilde giriyor mu? Gayet güzel bir şekilde bunun içine giriyor. Peki şarj ediyor mu? Böyle koyduğumuzda ortalı oluyor. Evet, şimdi deneyelim. İçinde telefon varken monte ettiğimiz yer önemli. Nasıl önemli? Şurada şu gördüğünüz yeri maket bıçağıyla yapmıştık ama hala yükselti var. Bu yükseltiyi de almalıyız ki telefon kılıfıyla da şarj edebilelim. Şimdi bunun ileride olması, bakın kapağın neresine denk geliyor? Aşağı yukarı şu giriş kısmına denk geliyor. Dolayısıyla ortalamayabilir. O yüzden montaj yeri önemli diyorum. Dibine kadar böyle olması yerine şöyle biraz ortalı olarak bırakırsak sanırım hani arabanın ileri geri hareketinden kayma hareketi de olursa şarjın kesilmesinin de önüne geçmiş oluruz. Yapıştıracağımız yer önemli. Tabi telefonuna göre de değişir. Samsung S10 Plus eni çok fazla değil. Şöyle bıraksak bakalım ne olacak onu görelim. Şu şekilde elimle tutuyorum. Yani hemen hemen ortaladım. Telefonu koyunca ne olacak? Telefonu şu şekilde üstten koyuyorum. Evet, şöyle kaydıracağım. Bakın kapağa yakın olunca şarj başlamadı. Ama biraz kaydırınca hemen şarj başlıyor. Şöyle yapayım.
Gayet güzel şarj ediyor. Burada gördüğünüz gibi bakın. Öne gelince şarj kesiliyor mu? Bakın kablosuz şarj duraklatıldı. Şu pozisyonda önde de başlıyor. Neymiş pozisyon? Hemen bakalım. Şu. Bu şekilde monte edersek bu kenardaki yükseltiler olduğunda dahi şarj ediyor. Ama bu pozisyonda bizim monte etmemiz lazım. Bu pozisyonda monte ettiğimizde evet bakın başladı. Bu montaj yeri güzel bir montaj yeri demek ki. Bunu da markalayayım. Şu yükseltilerin tamamını alacağız. Ben bunu gravür makinesiyle yapacağım. Şimdi bunu şöyle koyduğumuzda evet çok yanaşamıyor. Ama arka taraftan da güzel yaslanıyor. Şu kısmı da birazcık tıraşlayacağım. Evet. Bu şekilde bir yuva yapmış olduk. Buna getirip böyle koyduğumuzda şu uçları bunun daireselliğine tam oturacak şekilde bıraktım. Ben ortaya yakın bu şekilde monte edeceğim. Deneyelim bakalım nasıl olacak? Şarj hızlı olacak mı, olmayacak mı? Şöyle ileriye doğru ittirdim ve bu şekilde ters çeviriyorum. Ve şimdi telefonu içine koyacağım. Evet, şarj başladı. 1 saat 39 dakika diyor. Arkaya kaydırınca şarj devam ediyor mu? Bakalım. Dakika düşerse devam ediyor demektir. Şu anda 1 saat 39 dakika diyor. 1 saat 38, evet şarj ediyor. Bir ayıralım tekrar. Kapağı yakında şarj ediyor. 1 saat 37'ye düştüğü anda okeydir diyeceğim. Ve sabitleyeceğim. Evet 1 saat 37 dakikaya düştü bu. Yani çalışıyor. Bu şekilde monte edeceğim. Kablo soketine veya USB soketine bağlanacağı için yan taraftan böyle kablo ilerlesin istiyorum. USB-C kablonun şu uç kısmını kullanacağım. Diğer kısmını isteyen güç soketine takabilir. 12 volt olarak alabilir. 12 voltla da çalışıyor veya direkt USB'ye bağlayabilir. O zaman da 5 voltla hızlı şarj yapabilir. Şimdi montajı yapalım. Montajı birkaç yöntemle yapabilirsiniz. Şu kenarlara incecik bir silikon sürüp bunu bu şekilde monte edebilirsiniz. Ama burada bir şeye dikkat etmeniz lazım. Neye? O da ısınınca gevşemeyen işte bu mum silikon tarzı bir şey olmaması lazım. Isıdığında gevşerse bu çünkü düşer. Başka bir yöntemde şu standın hemen kenarlarına ince bir şerit şeklinde piyasada Evobond 502 diye satılan yapıştırıcılardan birini kullanabilirsiniz. İnce bir şerit şeklinde yapıştırabilirsiniz. Ama bunlar güzel montajlar olmaz. Ben daha sonra belki sökebilirim diye bunda başka bir yöntem kullanacağım. Ne kullanacağım? Bez bant. Evet, bez bantla yapıştıracağım. Bant düşmez mi? Evet düşer ama bandın uç kısımlarını Japonla yapıştırırsanız düşmez. Kesinlikle düşmez. O yüzden ben bant kullanacağım. En iyi, en optimum yer şu markaladığım yer. Burada gördüğünüz gibi. Buraya koyduğumda telefonu içine koyduğumuzda dibe de gitse, bu tarafa da gelse her türlü bu şarja başlıyor. Onun için ben bunu şu şekilde monte etmeyi düşünüyorum. Kablo çıkışını da bu tarafa doğru alacağım. Şurada gördüğünüz gibi kabloyu bu tarafa şu şekilde çevirtip şöyle yapsam daha iyi olur. Önce dışarıda bu bez bandı böyle iyice girecek şekilde gerdireyim ve daha önce markaladığım yere bez bandı bu şekilde monte edeyim. Şimdi bu ileri geri yapar. Yapmaması için bir tane daha bez bant atacağım. Bu Japon nasıl tutacak bunu diye düşünebilirsiniz. Birazdan göreceksiniz. İnanılmaz bir tutuculuğu var. Birer damla çok değil. Japon'dan damlatıp kaymasını engelleyeceğim. Markalı alanın içerisinde mi? Evet. Bakın. Buradan da çıkmasın diye bez bant yapıştırıcıyı emdiği için şöyle bir tane de bunun ortasına yapıyorum. Kayması azalsın diye. Çıkarırken biraz kuvvet uygulayarak çıkarmanız gerekir. Çıkarmak isterseniz ama çıkar mutlaka. Bir tane de şuraya yapayım. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Ve şu dibe de. Ve biraz kurumaya bırakacağız. Bakın şimdiden çok sıkı tuttu bile. Oynama neredeyse hiç yok. Bir bantta şu şekilde attım. Bakın buralar çok
sertleşti ve kolay çıkmıyor. Evet, yapıştırıcının kurumasını bekleyeceğim. Daha sonra bu şekilde şarj aletine bağlayıp test edeceğim. Evet. Şimdi yaptığım işlemin sonucunu size göstereyim. Bakın içinde hiçbir şey yapmadım. Herhangi bir kesme biçme yapmadım içinde. Orijinalliğini koruyor. Kablosuz şarj özelliği kazandırdım. Şu değişikliği yaptım. Standın üzerinden bez bantları geçirip Japon damlattım. Onun için böyle gri veya beyaz görünüyor. Trim sesi olmaması için böyle bir şey denedim. Siz şuralara ufaktan yapıştırıcı da damlatabilirsiniz. Şimdi nasıl çalıştığını göstereceğim. Evet, bakın şimdi telefonu içine bıraktım ve şarj başladı. Hemen şöyle göstereyim. Bakın dolmasına 1 saat 8 dakika diyor. Bakalım hızlı şarj mı? Evet, hızlı kablosuz şarj. Bunu monte ettiğiniz yer önemli. Şu alttakinin. Çünkü doğru yere monte etmezseniz hızlı şarj yapmaz veya araba ileri geri fren gaz yaptığınızda yeri değişecek ya. Yeri değiştiğinde şarja devam ediyor olması lazım. Gaza bastık ve böyle geldi diyelim. Şarj devam ediyor olması lazım. Burada olduğu gibi. İleri geri kaydığı zaman şarjın bozulmaması lazım. Bakın hızlı kablosuz şarj devam ediyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.